Dedem 9 yaşında Aydın'ın Koçarlı köyünden gelmiş. İlk zamanlarda terziye veriyorlar dedemi çırak olarak. Daha sonra dedem terzilik yaparken o mesleği sevmiyor. Hoşuna gitmiyor. Tabi o zamanlarda da kuru fasulye yemeğini çok seviyor. Diyor ki ya ben neden burada kendimi heba ediyorum da sevdiğim bir şey üzerine gitmiyorum diyerekten babasından ricacı oluyor. Babası daha sonra onu bir lokantacının yanına veriyor. Aslında bu serüven dedemin kuru fasulye sevmesinden başlıyor. Yıllar geçiyor. İzmir'e taşınıyorlar. İzmir Kemeraltı'na taşınıyorlar. Orada da bir ustanın yanına yerleşiyor. Onun yanında çıraklığını kalfalığa dönüştürüyor. Oradan da İstanbul'a geçiyor. Kaç ustanın yanında yetişiyor. Daha sonra oradan Aydın'a taşınıyorlar. Aydın'a taşındıktan sonra artık aradan zaman geçiyor bayağı bir. 1969 yılında mekan açmaya karar veriyor. Bu mekana geliyorlar. O zamanlarda da burada Vehbi Manav var. Rahmetli Vehbi amca. Diyor ki ben işte dükkanı devredeceğim. Muhabbetiyle başlanıyor. Diyor ki Vehbi amca dükkanı bana devreder misin? Vehbi amcamız da diyor ki oğlum ben burayı sana bir şartla devrederim. O şartına benim ismimi yaşatacaksan. Vehbi Manavken Vehbi lokantası yaparsan ben bu dükkanı sana devrederim diyor. Boş bir şekilde dedem rahmetliye devrediyor. Adı da Vehbi lokantası olarak 1969 yılında bir başlangıçla başlanıyor. Dedem beni Vehbi lokantasına getirirdi. Derdi ki oğlum gezmekte bir yere kadar, bu mesleği ne kadar çabuk erken öğrenirsen o kadar senin için hayat daha müthiş olur demişti. Biz ilk önce yazları sabah saat 7'de gelerek, öğleden sonra saat 5'te giderek ya da 3'te giderek ki bunu dedemin yanında gittim sürekli olarak. Daha sonra büyüdükçe artık kendimiz gelip gitmeye başladık derken lise çağlarındayken liseyi bıraktık. Lise 2'ye kadar okudum. Lise 2'yi okuduktan sonra artık beni mutfağa aldı. Dedi ki okumayacaksan bu işi tamamıyla öğreneceksin dedi ve beni yetiştirmeye başladı. İlk öncelikle şunu söyleyelim. Kişiliğimizi oturttu biz. Kişilik çok önemli. Karakter çok önemli. Hep derdi. İşini düzgün yap. İşini düzgün yapmadığın sürece hiçbir şeye sahip olamazsın. Bu zaten her şeyde bu geçerli olan bir şey. İçeriği öğretmeden önce esnaflığı öğret. Esnaflığı öğrettikten sonra mutfağa soktu. Mutfağa soktuktan sonra da kasayı, fatura kesmesidir, efendime söyleyeyim mal alışıdır, mal çıkışıdır. Daha sonra bunları öğretti ve her zaman için şunu derdi. Usta olabilirsin ama mekan çalıştıramazsan bir işe yaramaz. Çok iyi bir işletmeci olabilirsin ama usta olmazsan, kepçenin başında kendin durmazsan kesinlikle bu işi yürütemezsin. Esnaf olmazsan zaten yürütemezsin. Bu üçünü bir araya getirip harmanlayıp mekanın uzun yıllar boyunca yaşar derdi. Nitekim de 2010 yılında ben bu dükkanı devraldım. Dedem rahmetliden bana geçti. 16 yıldır ben kendim işletmeciliğini yapıyorum. Yani şöyle 22 yaşında ben bu dükkanı devraldım ki çok zorluklar da çektim. 22 yaşında bir çocuksun, yani gençsin. Bu zorluklarla başa çıkmaya çalışıyorsun. Öğrettiğinin bile aslında bana az geldiğini gördüm. Çünkü mekan işletmek, içeriği ayrı öğrenmek, dışarıyı ayrı öğrenmek gerçekten çok zor işler bunlar. Ama ne var? Zaman geçtikçe daha da iyi oldu. Daha da devam ettiriyoruz. Allah diyorum nice 50'li yıllara. Kömürde pişirmemiz. Bir yemeği ocağa koydunuz 1 saatte pişirmiyoruz biz. Bizim yemeğimiz minimum 3 saatle 5 saat arası pişiyor. En büyük özelliğimiz bu. Bunun haricinde de kullandığımız malzemeler. Etimiz, soğanımız, pirincimiz, yağımız, aklınıza ne gelebilecekse bir yemekte kullanılan bütün malzemeleri kaliteli olarak kullanıyoruz. 50 yıldır pirincimizi nereden alıyorsak o mekandan alıyoruz. İşte kasabımız keza aynı şekilde ama ustası rahmetli oldu, çırağından almaya devam ediyoruz. Pazarcımız sürekli olarak aynı. Ben pazarda tezgah gezmem. Sürekli olarak bir pazarcıdan aldığım için kesinlikle ve kesinlikle her malzemem kaliteli olarak gelmek zorunda. Şey değil abi, evet.
Güveç, talaş kebabı, rosto ki özellikle rosto ve talaş kebabını gerçekten bizim burada çok severler. Kadın budu köfte, karnıyarık, patlıcan kebabı gibi birçok yemeğimiz mevcut. Ben kendim ne koydum? Buğu kebabı, beşamel soslu, kaşarlı, çok tutuldu ve çok da rağbet gören bir yemeğim benim. Elbasan tavası gibi yemek çeşitlerimizi ilave yaptık. Beynin tas kebabı. Ya işin aslı şöyle. Öğrendiğim şekilde devam ediyorum. Sabah saat 5.30'da açılır, 6.30'da çorbalar çıkar, 7.30'da yemeklerimizi pişirmeye başlarız ki biz yemeklerimizi kömürde pişiririz, yani mangal kömüründe pişiririz. Zaman çok kısıtlı olduğu için 3 ya da 4 saat gibi bir kısa sürede mangal kömürünün üzerine yemek pişirmeye çalışır. Ve bu da çok kısıtlı bir zaman, 10 çeşit, 12 çeşit yemekler. O yüzden olabildiğince sulu yemek üzerine yoğunlaşırız ki içeride daha fazla, yani başka yemeklere zaman ayırabilelim. 20 tane elemanımız geçmiştir. Bunların 5 tanesi başka bir işe başlamıştır ama 15 tanesi kesinlikle buradan emekli olmuştur. Halen daha bize yardıma gelen Ali ustamız vardır. 80 yaşında. Öğlen saat 11 gibi gelir. 2 gibi gider. Bize burada kepçecilik yapar. Gelen misafirleri tanıdığı için, onlar onu sevdiği için halen daha buradan ayrılmadılar. Rahmetli olanlarımız tabii ki de oldu. Şöyle, burası bir işletme değil aslında. Yani işletme ama aile işletmesi gibi bir yer. Yani o bizim elemanımız olabilir. Ama bu bizim için bir şey ifade etmiyor. O bizim Ali amcamız. Benim yanımda çalışan bir arkadaşım, benim kardeşim. Kesinlikle ve kesinlikle sen işçisin. Ben burada kendim halen daha masa sildiğim, yer süpürdüğüm, tezgah temizlediğim, yemek yapmak haricinde. Zaten yemeğimi ben kendim çıkartıyorum. Ben bunları daha iyi yapıyorum. Yani o adam orada yorulmuşsa kalkıp ben ona yardımcı oluyorum zaten. Birbirimize yardımcı olmadıktan sonra bu iş yürümez. Mekanımız Aydın'da Ayakkabıcılar Çarşısı içinde. Yani 100 yılı aşkın bir süredir bir çarşının içinde bulunduğu için çoğu kişi tarafından benimsendi, sevildi. Zaten o yüzden 52 yıldır çok şükür ayaktayız. Müşterilerimize gelince de ilk öncelik esnaflarımız, bu civar köylerdeki insanlarımız, bürokratlar, maliyeden gelenler, avukatlar, öğretmenlerimiz, üniversiteden ya da devlet hastanesinden gelen doktorlarımız, her kesimden müşterilerimiz mevcut. Mesleğimi çok seviyorum ama herkes sabah saat 5'te uyurken uyanmak gerçekten çok zor. Tek zorluğumuz bu. Yazın sıcakta çalışmak çok zor. Ocağın başında çalışmak çok zor. Ama bu mesleğin gerçekten en güzel yönü hizmet etmek. İnsanlarla konuşmak, insanlara bir şeyler sunduğunda, teşekkür ettiklerinde ki mutluluk gerçekten paha biçilmez. Beni mesleğimle mutlu eden tek yönü de sabah işine erken başlayıp işimin erken bitmesi. Sabah erken kalkıyorum ama saat 2-3 dediği zaman da işimiz bitiyor. Mutlu eden tarafı da bu. Müşterilerle ben konuşmayı çok severim. Hangi müşterim olursa olsun. Gelirim, muhabbetimi yaparım, çayımı içerim, kahvemi içerim. Aslında müşteriler benim stresimi alıyor ya. Gerçekten benim stresimi alıp götürüyor. İsterim ki oğlum ya da kızım gastronomi okusun. Benden daha iyi bir usta olsun. Hatta daha iyi değil, çok 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 daha iyi bir usta olsun. Desinler ki bu Kazım Usta'nın kızı ya da bu Kazım Usta'nın oğlu desin. Yani amacım adımızı yaşatmak. Para kazanmak insanın elinde. Çalışırsan kazanırsın, çalışamazsan kazanamazsın. Ama nam kazanmak, itibar kazanmak bambaşka şeyler. Namı ve itibarı gerçekten dürüstlüğünle kazanırsın. Ve ben de istiyorum ki nam kazanmayı, itibar kazanmayı bizlerden öğrenerek daha iyi bir şekilde bizim üstümüze koyarak daha iyi bir şekilde ileriye götürsünler. Bu mesleği çok kolay biliyorlar. Sanıyorlar ki işte 2 yemek pişirmeyi öğrendik, tamamdır bu iş. Biz bu işi yapalım, paramızı kazanalım. Ama bu işler öyle değil. Bu işe gerçekten çekirdekten gelmek çok 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 önemli. Ki bunun örnekleri de Türkiye'mizde çok fazla. Çekirdekten gelmiş ustalarımız var, büyüklerimiz var ki keza onların çocukları var. Çok çok örneklerini gösterebiliriz aslında. Şimdi yeni açan kişiler de bir hayale kapılıp işi bilmeden bu işin içine girip ciddi paralar yatırıp, yatırımlar yapıp bir yıl bile sabredemeden dükkanlarını kapatıp gidiyorlar. Benim önerim şu, gerçekten hangi işi yaparlarsa yapsınlar. Bir ustanın elinden yetişmeden bu işlere girmesin ki kendisi de zarar görmesin. Ve dürüst olsun. Yapabildiğinin en iyisini yap ki müşteri de seni tercih etsin. Kalitesiz yemeği kimse yemek istemez. Çalışmaz o. Böyle yapmak çalışmaz.
çok hoşuma giden bir cümle vardır. İşini iyi yap. İşini iyi yapmak kazancının karşılığı değil, karakterinin yansımasıdır. Bu kelime gerçekten bana çok şeyler anlatıyor. Herkese de tavsiyemdir. İşinizi iyi yapın. İşinizi iyi yapmak karakterinizin yansımasından başka hiçbir şey değildir.